Aklı öldürürsen ahlak ölür, akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadayı satın aldığında adalet ölür, adalet öldüğünde devlet ölür. Merhaba değerli izleyicilerim. Fatih Sultan Mehmet Han'ın dizelerinden YouTube canlı yayına giriş yapmış oldum. Hepinizi Kur'an araştırmaları kavramlar bölümünden sizleri selamlıyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Değerli kardeşlerim, yeni bir yayın programıyla huzurunuzdayım. Kur'an araştırmaları kavramlar dersimizde adalet konusunu işleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 8. ayet ve Nisa suresi 135. ayeti esas aldım. Yani Kur'an-ı Kerim'de aslında çokça adalet kavramı ile ilgili birçok ayetler vardır. Ancak ben bu iki ayeti esas aldım. Evet, adalet ve kıst kavramları Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Adalet ve kıst ne demektir? Adalet ve kıst aynı kavramlar mıdır yoksa farklı kavramlar mıdır? Adil yönetim, adil paylaşım, eşit paylaşım, devlet kuruluşun aşamasında mülk ne anlama gelmektedir? Adalet mülkün temelidir sözü kime aittir? Bu programımızda bu kavramlar üzerinde bir çalışma yapacağım. Bahse konu olan ayeti kerimeye geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kûnû kavvâmîne lillahi şühedâe bil kıst ve la yecrimennekum şena'anu kavmin ala ella ta'dilu i'dilu huve akrabu littakva vettekullah innallah habirun bima ta'melun. Sadakallahul azim. Sözün en doğrusunu Yüce Allah söyler. Rabbimiz buyuruyor ki bu ayet-i kerimede, ey inanıp güvenenler, ey insanlar, Allah için dik duran ve hakka uygun şahitlik yapan kimseler olun. Bir topluluğa olan nefretiniz, kininiz veya düşmanlığınız, kırgınlığınız veya dargınlığınız sakın sizi adaletsiz davranmaya sevk etmesin. Yanlışlıktan korunmak için, duyarlı davranmak için ve aynı zamanda takvaya ulaşmak için doğru olan, uygun olan budur. Allah'a karşı, insanlara karşı yanlış yapmaktan sakının. Allah yaptığınız her davranışın iç yüzünü bilir buyuruyor. Bu Maide suresi 8. ayet. Diğeri de Nisa suresi 135. ayeti söylemiştik. O da şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kûnû kavvâmîne bil kısti şühedâe lillahi velev ala enfusikum evil valideyni vel akrabin. İn yekun ganiyen ev fakiran fallahu evlâ bihima felâ tettebi'ul heva en ta'dilû ve in telvû ev tu'ridû fe innallâhe kâne bima ta'melûne habîra. Sadakallahul azim. Ey inanıp güvenenler! Aslında bu ayet-i kerime hem inananlar ilgilendiriyor hem de bütün insanlığı ilgilendirmiş oluyor. Dolayısıyla da ey inanıp güvenenler, müminler, ey insanlar, kendi aleyhinize olsa dahi, yani ana babanız bile olsa, hakkı ayakta tutan Allah için şahitlik eden kişiler olun. Aleyhine şahitlik yaptığınız kişi ister zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha yakındır. Adil olun. Lafı eğip bükerek şahitlikten kaçınırsanız, biliniz ki Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir. Bu da Nisa suresi 135. ayet. Evet değerli kardeşlerim,
Yine bir ayet-i kerimede Allahu Teala emir buyuruyor. Adaleti. İnnallâhe ye'muru bil adli. Allah adaleti emreder. Allah emretmiş olduğu adalete uyar. Ey inananlar. Ey insanlar, siz de adil olun. Ve adaleti ayakta tutan, hakkı üstün tutan adil şahitler olun buyuruyor. Evet, bu programımızda değerli kardeşlerim, derinlemesine bu ayetler üzerinde derinlemesine bir çalışma yapacağım. Bahse konu olan ayetleri sizlere sunmuş oldum. Dolayısıyla da adalet kavramı Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçmektedir ve aynı zamanda çok yönlü bir ayettir. Yani bir kavramdır. Dolayısıyla da biz sadece bu programımızda, bu canlı yayın programımızda birkaç husus üzerinde duracağız. Onlardan birisi değerli kardeşlerim, hani adalet mülkün temelidir diyoruz. Adalet mülkün temelidir veya mülkün temeli adalet üzere kurulur. Mülk ne demektir? Mülk aslında iki anlama da gelmektedir. Bunlardan birincisi mal ve servetler demektir. İkincisi melik anlamında, yani yönetici demektir. Şimdi mal ve servetler açısından baktığımızda devletin mal ve servetleri, yani mir-i maldan, beytul maldan herkese eşit bir şekilde dağıtması gerekir. Dolayısıyla da adalet kavramının da anlamı, yani yorum içerisine baktığımız zaman bu mümkündür, orada da geçmektedir. Adalet nedir? Her şeyi yerli yerince yerine koymak, hakkı teslim etmek, haktan şaşmamak ve eşit paylaşım, taksimat yapmak anlamları vardır. Bu manada düşündüğümüzde devleti yöneten insanların mir-i mal dediğimiz, yani beytül mal dediğimiz, hazine dediğimiz, yani milletin malı dediğimiz, milletin malını millete ayrım yapmadan onlara eşit bir şekilde dağılmayı söz konusu. Diğeri ise melikti. O da yönetici demektir ki kendi idaresi altında bulunan, yönetim altında bulunan halklara ayrım yapmadan, ayrım gözetmeden eşit bir şekilde yönetim yapması, yönetim kadrolarını adil olanlardan seçmesi, kendisi de adil olmak kaydı şartıyla yönetim kadrosunu da adil olanlardan seçmesini bu ayet bize söylüyor. Aslında bu ayetin üzerinde derinlemesine düşündüğümüzde gerçekten çok büyük önemler arz etmektedir. Mesela birincisi devletin temeli, adalet üzerine kurulur dedik. Devlet yokken devlet kurulma aşamasına gelmişse devletin temeli adalet üzerine kurulur. Çünkü adalet dinin direğidir. Hatta evrenin direğidir. Evrende bütün yaratılmış olan varlıklar adalet üzere yaratılmıştır. Yani bir ölçü üzerine yaratılmıştır. Ve bütün varlıkların içerisinde adalet söz konusudur. Bu enteresandır. Aynı zamanda bu ayetlere baktığımızda 1400 yıl önce inmiş olan ayetler bunlar. Ama insanlık daha 100 yıl öncesinden, hatta çok fazla değil, yani 100-150 sene öncesinde bu kavramlara ulaşmış. Biraz sonra mesela adil yargılamayla ilgili konuya geçtiğimizde, ayetin parçası da o. O konuya geçtiğimizde göreceksiniz. Bugün modern dünya, işte medeniyet oluşturan dünyalarda baktığımızda bu kavramlar yerli yerince Kur'an'dan alınma kavramlardır. Evet, birincisi devlet ortada yokken bir millet devlet kuracak olursa öncelikli olarak o devletin temelini adalet üzere atacak. Yani devlet adalet temeli üzerine kurulacak.
mülk oluştururken de, mal servet biriktirirken de yine o da adalet üzere olacak. Ve o devletin yöneten insanın da adil olmasını ayet istiyor. Ve aynı zamanda yönetim kadrolarının da adil olmasını istiyor. Demek ki aslında adalet mülkün temelidir derken orada bir siyasi, diğeri iktisadi, siyasi, iktisadi, hukuki ve yargılama anlamında 4 tane kavram karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisini söyledik. Devlet kurulurken, mülk oluşturulurken, devlet de bir mülk anlamındadır veya şahsi mülk de oluştururken mutlaka adil olmalı. İkincisi o mülkü yöneten insanın adil olması, o devleti yöneten yöneticilerin kadrolarının da adil olması gerekir. Evet, ikincisi iktisadi adalettir. Ne demektir? Yani o devleti yöneten insanların devletin yani milletin malını yine eşit ve adil bir şekilde insanlara taksim etmeleri anlamındadır. Bize bu ayet bunu da sunuyor. Yani diyor ki siz diyor halkları yani yönetmiş olduğunuz halkları bunların cinsiyetleri farklı olabilir, dinleri farklı olabilir, mezhepleri farklı olabilir, inanmayanlar da olabilir, inananlar da olabilir, Müslüm gayrimüslim fark etmez kim olursa olsun o devletin tebaası dediğimiz yani yönetim altındaki bulunan insanlara devlet hizmeti ve aynı zamanda onlara mal ve serveti eşit ve adil bir şekilde dağıtmasını bize öneriyor bu ayet-i kerime. Evet, iktisadi adalet buna diyoruz. Birincisi neydi? Birincisi yönetim de adaletti. Yani yönetim manasında mutlaka yöneticilerin adil olmaları gerekir. Hele bu ayetlere yani kitaba, Kur'an-ı Kerim'e inanan insanları çok bağlayıcı bir ayettir. Çok bağlayıcı. Eğer siz o kitaba inanıyorsanız, o kitabın içindeki ayetlerden adalete inanıyorsanız ki ayetlerin bütününe inanması gerekiyor ki mümin olsun, Müslüman olsun. Bunlara inanıyorsa kesinlikle adil olmak zorundadır. Kılı kırk yararcasına hareket etmek zorundadır. Haksızlık ve hukuksuzluk yapamaz. Çünkü inanıyor bir gün Allah'a hesap verecek demektir. Veya tebaasına, halkına, yönetmiş olduğu halklara, insanlara hesap vermek zorundadır. Bu bilinç ve ahlak orada olması gerekir. Dolayısıyla da demek ki inananları da bağladığı gibi inanmayan insanları da bağlar. Evet, yeryüzünde milyarlarca insan yaşıyor. Bunlar da bu ayetlere muhtaç durumdalar. Hatta modern dünya kavramları oluştururken bile Kur'an'dan kavramlar almışlardır. Masumiyet karinesinden tutun işte adalet sıfatından tutun vesaire bütün bunlar hepsini yine Kur'an'dan ilhamdır. Evet, yöneticilerin halka adil ve hakkaniyette eşit muamele etmesini bu ayette bizden istiyor. Üçüncüsü yasama ve yönetimdir. Tabii o devlet kuruldu, adalet üzerine temel atıldı, adil bir yönetici, adil kadrolar oluşturuldu. Sonra onlar da halka adil ve eşit bir şekilde muamele edileceğini bu ayet bize emretti. Sonra yasama yani devletin yönetmek için de ne yapılması lazım? Yasama olması lazım. Yani yasalar ve kanunlar oluşması lazım. Peki bu kanun ve yasalar neye göre olmalı? Tabii ki akla, maslahata uygun, evrensel değerler vesaire vesaire ama kesinlikle yasaların da adil olmasını bize öğütlüyor bu ayet-i kerime. Yasama ve yönetim ilkeleri diyoruz buna. Hakka uygun, bütün halk tarafından da rızaya dayalı adil olmalıdır yasalar. Kanunlar böyle.
Dördüncü, devlet malı ve serveti eşit ve adil bir şekilde dağıtılmalıdır. Beşincisi, yargı, yargıç, mahkeme, hakim, tanık adil olmalı ve bağımsız olmalı. Evet, yargıç, yargı makamı veya mahkeme tamamen tarafsız, aynı zamanda adil olmalı. Hani adalet ikonunun o ikonundaki gözün bağlı olması nereden kaynaklanıyor? Nedir yani bunun esprisi nedir? Çünkü görmüyor. Görürse bu benim adamımdır, bu benim yanımdır, bu arkadaşımdır, bu siyaseten bizim kadrodandır veya bizim siyaset camiasındandır. Bu bizim dindendir, bu değildir şeklinde bir ayrım söz konusu olmaması. Kaldı ki ayet bize bunu da söylüyor. Yani yargılama yapılırken mahkeme kesin ve kesin ne olması lazım? Tarafsız ve bağımsız olması lazım ve aynı zamanda adil olması lazım. O mahkemeyi yöneten yargıcın ve savcının da adil olması, tarafsız ve bağımsız ve adil olması gerekir. Bu ayet bize bunu da öğretiyor. Dolayısıyla da yargılama safhasında şunlar esastır. Bugün evrensel değerler içerisinde yer alır. Yani evrensel hukuk normlar içerisinde yer alır ki bunlara bakarsan bunlardan birisi masumiyet karinesidir. Ne demek masumiyet karinesi? Yani hakkındaki yani suçlanan kişi veya şüpheli kişi hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar şüpheli sanık olarak muamele görmelidir. Ona baştan hüküm giydirilmez. İyice kuvvetli karineler oluşur. İşte objektif deliller oluşur. O kişinin suçluluğu kanıtlarından ispatlandıktan sonra o kişi ancak mahkumiyet yani ceza almış olur. Onun dışında kişi sanık konumundadır ve aynı zamanda şüpheli konumundadır. Dolayısıyla da siz daha baştan masum olan insanları yani o masumiyeti bozup masum olan insanları başından suçlayıcı bir yola girerseniz, suçlarsanız sonunda masum olduğu anlaşılsa, mesela diyelim ki hüküm giyse, içeriye girse, işte hapiste cezasını 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl çekse, çektikten sonra masum olduğu anlaşılsa bunu nasıl telafi edebiliriz? Evet ey insanlar düşünün. Nasıl telafi edeceksiniz? 10 yıl bir insan ceza yemiş ve hapiste kalmış. Sonra masum olduğu ortaya çıkmış. Bunu nasıl telafi edin? Tazminatından nasıl telafi edebilirsiniz? Dünyanın parasını verseniz o 10 yıla değer mi? Evet bunlar çok önemli. Çünkü biraz önce dedi ki mahkeme bağımsız, tarafsız olması ve adil olması lazım. Siyasetten, siyasi ilişkilerden arındırılmış olması lazım. Hakim, savcı, yargıç bunlar tamamen tarafsız, bağımsız olmalı. Vicdanıyla hareket edebilecek. Kaldı ki o bile vicdanlar bile bazen mahkum edilebiliyor. Vicdanlar bile bazen satın alınabiliyor. Hani ne demişti Fatih Sultan Mehmet? Kadıyı satın alırsan o zaman adalet de ölür, devlet de bölünür diyor. Bakın demek ki burada hakim, savcı kendi vicdanıyla hareket edecek. Evet, vicdan yani adalet yasalarda, kağıtlarda, kanunlarda yazılı olması çok önemlidir ama bu yeterli değildir. Adalet insanın vicdanında yazılıdır. İnsanın vicdanı pörsüdü mü oradan adalet bekleyemezsiniz. Değerli insanlar,
Demek ki burada masumiyet karinesinde bir de beraat-i zimme diye bir kavram var. Bunlar aslında Kur'an kavramları. Kur'an kavramları. Zaten benim konumda Kur'an araştırmaları kavramlar diye YouTube'da kanalım var. Buradan yayın yapıyorum. Evet. Beraat-i zimme ne demek? İslam hukukunda genel kurallardan bir tanesi de beraat-i zimme esastır diyor. Bu kaideye göre kişi asıl olarak doğuştan suçsuz doğar. İlginç değil mi? Doğuştan suçsuz doğar. Suçsuzdur, borçsuzdur. Bu kural aynı zamanda aslı beraat ilkesi olarak tanımlanmaktadır. Kişi suçu ispat edilinceye kadar, suçlu borcu ispat edilinceye kadar suçsuzdur, masumdur, beraat-i zimme esastır. Ya Kur'an derya, büyük bilgilerle donatılmış. Ama maalesef biz bu Kur'an'ın kavramlarından da kenarından uzağından bile hiçbir halimiz yok. Dolayısıyla da beraat-i zimme de esas. İnsan doğuştan diyor, doğuştan. Yani bir kişinin mesela babası suçlu, gitmiş hapiste yatmış, yani cezasını falan çekmiş. Ondan sonra onu ne yapıyorsunuz siz? Onun çocuğu dünyaya geliyor. Sen de işte şu suçlardan yatmıştın, bir damga yemiş oluyor. Sen de o damgaya gireceksin, sen de cezalanacaksın. Böyle bir adalet olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir adalet yoktur. Olamaz. Oluyor, olmaz ayrı mevzu da, olamaz derken akıl, mantık, izan, vicdan, merhamet, insaf bunu kabul etmiyor. Ama oluyor mu? Oluyor. Evet. Beraat-i zimme de esastır. Bize bu ayetler bunu da söylüyor. Yani kişinin doğuştan masum olduğunu, suçu ispat edilinceye kadar o kişinin borçsuz olduğunu da gösteriyor. İşte biraz önce söyledik, bu tanıma göre, bu kavramsal tanıma göre babası işte diyelim ki ne yapmış? Borçlanmış. Adam ölmüş. Bu çocuğuna bu borcu sen ödeyeceksin diyor. Bu Kur'an'ın neresinde yazıyor? Kur'an'ın neresinde bu var? Ama maalesef günümüzde hayatta bunları yaşıyoruz. Şimdi diğer bir hususta yargılama safhasında masumiyet karinesidir. Nedir o? Hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar. Yani biraz önce dedi ki ne yapılır? Şüpheli ve sanık konumunda olabilir. Yani bazı karineler onun suçlu olduğunu gösteriyordur. Ama kesin hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar şüpheli muamelesi, sanık muamelesi görmesini ve lekelenmemesini ifade eder. Şimdi siz adama başından hüküm verirseniz, hiç de objektif ve diğer deliller, kanıtlar oluşmadan bu adama hüküm verirseniz, damga vurursanız, o zaman masumiyeti gider ve bu kişinin haysiyeti, şahsiyeti, kişiliği zedelenmiş olur. Zedelenmiş olur. Kirlenmiş oluyor. Bunu sonra da söylesen de düzeltme şansınız olmayacaktır. Olamaz da. Olsa bile eski haline dönmesi mümkün değildir. Bir diğer kavram da bize bu ayetler suçun şahsiliği ilkesini söylüyor. Kur'an'da cezaların şahsiliği prensibi esastır. Kur'an kavramlarımıza baktığımız zaman burada suçun şahsiliği ilkeleri vardır. O ilkelere baktığımız zaman herkes kendi suçunu, cezasını çeker. Bir başkasının suçunu bir başkasına yükleyemezsiniz. İsra suresi ayetlerinde geçiyor. Vaktimiz sınırlı. Dolayısıyla da suçun şahsiliği esastır. Kim suçu işlemiş, hangi kimlikte, hangi kişilikte işlemese ona ceza verilir. Onun dışındakiyle ceza veremezsiniz. Bu doğru olmaz, adil olmaz, insani olmaz, insaflı olmaz, vicdani olmaz. Ama
siyasi, ideolojik olabiliyormuş. Evet, suçun şahsiliği ilkesinde Kur'an'da cezaların şahsiliği prensibi esastır. Ceza hukukuna göre herkes işlediği fiilden kendisi sorumludur ve hiç kimseye işlemediği bir suçtan dolayı da cezai sorumluluk yüklenemez diyor. Bir başka ayetin bize kavramsal olarak verdiği bir manalardan, anlamlardan budur. Yani hikmeti çok. Zaten bizim nedir? Kur'an ışığında adaletin hikmeti dedik değil mi? Kur'an ışığında adaletin hikmeti çok. Birkaçını bu zaman süresi içerisinde anlatıyoruz. Bunlardan birisi de suç ve cezanın orantılı olmasıdır. Bu tabii yasalarda belli olması gerekiyor. Yani kanunda ve yasada suç belli yazılı olması lazım. O suçu işleyenlerin cezası da yine kanun ve yasada olması lazım. Olmayan bir suç yani yasada ve kanunda yazılı olmayan bir suçu insanlara uygulayamazsınız. Bu ayet bunu da söylüyor bize. Evet. Demek ki değerli insanlar, adalet kavramı Kur'an'da çok önemli bir kavramdır. Yargılama safhasında olsun, yönetim safhasında olsun, günlük işlerimizde, alışverişlerimizde olsun adil olmalıyız. Ve bir baba, bir anne bile çocuklarına mirasını adil dağıtmalı, yani eşit bir paylaşımla dağıtmalıdır. Devlet başkanı da öyledir. Halkına, yönetmiş olduğu insanlara adil davranmalı, adil sözler söylemeli ve o devletin malı, milletin malını da millete dağıtırken, verirken adil ve eşit paylar vermelidir. Taksimat, zaten kıst kavramı geçti. Kıst ne demek? Yani taksit eşit parçalar halinde vermektir. Hasan'a ne veriyorsan Hüseyin'e de onu vereceksin demektir. Mehmet'e, Zeynep'e ne veriyorsan onu eşit bir şekilde vereceksin demektir. Anlamı budur. Evet, programımızın sonuna geldik değerli kardeşlerim. Tabii ki adaletle ilgili aslında çok da söylenecek sözümüz vardır ama vaktimiz sınırlı. Ben programı burada noktalandırmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, değerli insanlar, hepimiz adalet kavramına dikkat edelim. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden, sıfatlarından bizde adıldır. Yani adildir o Allah. Kullarına asla zulmetmez. Adaletin dengesizliği, adaletin yerine gelmemesi demek zulüm demektir. Onun için de bizler de hakkı üstün tutan, yani gerçeği üstün tutan adil şahitler olalım. Hepinizi bu duygularından selamlıyorum, saygılar sunuyorum değerli kardeşlerim.